Biz AI'ya harcadığımız paraya değil, AI'ya nasıl tükettiğimize bakmaya başladık. Yani consumption rate diye yeni bir keyword tanımladık. Bir tane şirket yedi işte yani. Calendly dediği şirket o anda mazi oldu. Bitti. Yapay zeka olayının en ilginç tarafı böyle bir gecede Tabii. mefta Yani olan- bir gecede future haline geliyorsun. Bir sonraki AirPod'da gerçek zamanlı simultane geldi. Dünya gelmiyor. O güne yani. AirPod'lar var. Yok, dünyaya gelmiyor. Güneşin arkasından geçti. Abi yok dünyaya geldi ama ne diyor ama içinden cisimler çıkıp Herkese merhabalar. 4x4'ün yeni bir bölümünde daha beraberiz. Bugün yapay zeka savaşlarından konuşmaya devam edeceğiz. Geçenlerde büyük kurumsal şirketlerden bir tanesinin CEO'suyla konuşuyordum ve bana şöyle bir bilgi verdi. Dedi ki biz AI'ya harcadığımız paraya değil, AI'ya nasıl tükettiğimize bakmaya başladık. Yani consumption rate diye yeni bir keyword tanımladık dedi. Ben dedim hayırdır nedir bu? Abi dedi, biz dersimizi digital marketing zamanından aldık. hayırdır dedim Hatırlarsın. mi abi? Hayırdır dedim mi? Hayırdır dedim tabii ki dedim. Dedi ki abi biz Nasıl digital dedim? marketing zaman bayağı hayırdır dedim yani. Digital marketing zamanından dersimizi aldık dedi. Hatırlarsan dedi bu digital marketing ilk başladığı zaman herkes performance marketing, Google Ads, Meta Ads koşturuyordu. Harcayın diye bize saldırıyorlardı. Milyonlarca dolar harcadık. Ama o paralar nereye gidiyordu bilemedik. Hatta hatırlarsın o zamanlar P&G'nin CEO'su şey demişti. Dijitale çok para harcıyoruz ama %50'sinin nereye gittiğini bilmiyorum. Hangi %50'sinin olduğunu da hala bilmiyorum diye. AI ile ilgili de benzer bir sıkıntımız var. O yüzden dedi ki erken davrandık ve consumption rate diye bir keyword getirdik. Dedim nedir bu? Hayırdır söyle. O dedi ki işte ben yılda şu kadar para harcıyorum. Milyonlarca dolar harcıyorum. Token'dır vesairedir. OpenAI'dır, Cloud'dır, Replit'tir, diğer tool'lardır. İnsanlar da güya kullanıyorlar. Hani kullanıyor olmak adına. Ama hani sonuçlara baktığım zaman ne yaptık biz AI'la? Hani bizim enterprise AI kullandı da ne değişti? Vallahi bir şey görmüyoruz. O yüzden dedik ki bunu anlayabilmek için consumption rate ve consumption conversion diye bir konsept getirdik dedi. Bu da şu. Yani biz AI'ye 100 bin dolar harcadıysak bu harcadığımız 100 bin dolar bizim şirkete ne gibi bir value getirdi? Return on investment ne bu AI'ın diye ve sana bir şey söyleyeceğim dedi. Rakamlar o kadar düşük ki dedi. Yani harcadığımız milyonlar karşılığında aldığımız net bir sonuç yok dedi ve Microsoft dahil, OpenAI dahil herkes bu konuya kafayı kırmış durumda şu an. Çünkü dedi hani bu sene, geçen sene tamam rüzgardı, trenddi vesaireydi. Herkes buralara girdi. Ama seneye bilemedin ondan sonraki sene herkes şeyi sorgulayacak. Lan bu kadar para veriyoruz da ne oluyor? Bu balon mu Diyecekler. diyorsun yani alem bu olay diyorsun. Abi biliyorsun. Para harcanıyor mu gerçekten ya? Abi Yani harcıyorlar. hani Abi tokenlara harcanıyor. API kullandığın zaman. Harcanıyor. Çok para harcanıyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Tokenlar falan. Yani. AI biliyorsun AI hala hallucinate ediyor. Yani ben mesela yeni bananayı test ediyorum. Yani bir tane istediğim görseli üretiyor birinci görseli. Sonra diyorum tamam devam et. Bundan 4 tane O daha üret. saçmalıyor. Ben 4 tane daha üretene kadar benim pro üyeliğim bitti. Dedi ki upgrade etmezsen gerisine devam edemeyeceğim. Yaktık yani paraları. O yüzden de mesela ortalama bir startup, feedback vereyim bununla ilgili. Hani ortalama bir startup, evet birazcık daha iyi kullanın diyen. Ayda 20 bin dolar falan harcıyor tokenlara. Doğru. 20 bin dolar Doğru. tokenlara. Yılda 250 bin dolardan bahsediyoruz ortalama bir startup için. Çok büyük para. O yüzden de bunu optimize ediyor olmak, bundan çıkacak değeri analiz ediyor olmak ve bunu daha iyi bir hale getiriyor olmak bence şu an en büyük iş fikirlerinden bir tanesi. Ve bununla ilgili de birkaç tane startup var. Bir tanesi YC'den çıktı. Bir tanesi A16Z'in invest ettiği şirketlerden bir tanesi. Ve bunların da yaptığı şey şu. Senin token harcamanı optimize ediyor. Diyor kardeş sen o kadar token harcama. Sen önce bana gönder tokenları. Ben bir bakayım hangi tool senin ihtiyacını daha iyi karşılar, daha az hallucinate eder. Senin istediğin sonuca daha az adım dolaşır. Ben onu sana göre optimize edeceğim. Sen 1000 token değil 300 token harcayacaksın. Aradaki 700 token'dan da ben %10'umu alacağım. Eyvallah diyeceğim diye. Yeni iş modelleri çıktı. Birinci konu bu bence. İkinci konuda gene aynı. Adam token'ı da çöküyormuş. O da ilginç yani. Aynen öyle. İkinci konu da şu. Herkes AI kullanmak istiyor ama AI nasıl kullanacağı konusunda nüfusun %80'inin bir fikri yok. Yani gerçekten günlük hayatta bir enterprise level şirketi düşünürsen HR'ımı çözeyim, Ops'umu çözeyim, financial'ımı çözeyim, agent'ları nasıl kullanayım, nasıl kurayım, nasıl şirket level'ında bir organizasyon kurayım ki bu işler olsun konusunda çok büyük açık var. Ve bu yüzden de çok büyük bir business kuruldu. Bugün bir tane video seyrettim Instagram'da. Böyle bir tane 25'lerinde bir çocuk. Diyor ki işte bölgemdeki farklı business'lara bakalım. Bu bir tane kuaför salonu buldu. Dedi ki şimdi bu kuaför salonuna IVR'la, AI IVR'la
randevu olacak ve randevuları organize edecek bir software yazacağım ve bunu 1 dakikanın altında yapacağım diye. Çocuk gerçekten counter açtı, kronometre açtı ve 50 saniye içinde Replit ve işte ChatGPT ve Gemini kullanarak bir tane Ayver uygulaması yarattı. Daha sonra da o Ayver uygulamasını o kuaför dükkanına ayda $4.000 sattı ve böyle bir sürü insan küçük küçük işler yaratıyorlar. Çünkü insanlar bilmiyorlar nasıl kullanacağını. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar, nasıl Fırsatçı bir utilize şey edeceklerini bir bilmiyorlar. yandan yani, öyle değil mi? Fırsatçılık da kokuyor. Yani aslında adamın yaptığı dediğin gibi sadece Aynen. orada bu eskiden şey gibi 90'larda hani bedava web Kapı kapı dolaşan satmak gibiydi yani. Hani öyle bir şey, öyle bir aynen. model vardı. Büyük bir olaydı 90'larda değil mi o web servis? Aynen. Ama işte işin ilginç tarafı bu KOBİ dünyasında çalışırken bu model Enterprise dünyasında da çalışıyor. Çünkü Enterprise dünyasında insanlar farkında değiller neyi nasıl kullanacaklarının. Ya o O bana yüzden de bence çok şey gelmedi hala bir şey. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Dediğin çok doğru ya. KOBİ ve orta ölçekli şirketler de şimdi mesela hani büyük bir kurumsal şirketteki CTO ya da CISO vesaire bunları hani pabuç bırakmaz diye hani düşünürdüm ama abi olabilir yani vallahi neler görüyoruz yani duyduğum aslında. şeyler öyle değil. Duyduğum şeyler öyle değil. Çünkü şimdi hani biz konunun çok içindeyiz. Her gün AI'dayız, her gün kullanıyoruz, her gün test ediyoruz, farklı farklı tool'lar yaratıyoruz, agent'lar yaratıyoruz vesaire. Ama dünyanın geri kalanı daha orada değil abi. Ve bence algıyla uygulama arasında çok büyük bir fark var şu an. Yani algısal olarak biz nasıl kullanacağımız hakkında bir takım fikrimiz var. Ama hadi gel uygula dediğinde yani işte atıyorum bir Yani şirketin aslında HR'ını tüketici AI olarak var da çözsün abi bir şirketin dediğinde organizasyonel aynen. yapısını yapay zeka uygulamalarına göre uydurmak mümkün değil henüz. Yani şirketler eski dünyanın organizasyonuyla bu yeni teknolojiyi kullanmaya çalışıyor. Oradaki reporting line'ların değişmesi lazım. İşte teknolojinin her Evet. Orada yana iki temel problem karar var vermesi abi. lazım. Birinci konu Bir sürü şey var. aynen birinci konu Hı hı. güvenlik konusu. Düşün sen şimdi öyle bir şirkette CTO'sun. Sana diyorlar ki Digital Transformation AI ile bizi transform et. Kime güveneceksin? Microsoft'a mı güveneceksin? OpenAI'ya mı güveneceksin? Yoksa kendin mi yapacaksın? Gidip Lavabo'da yapacak halin yok. Kendi de yapsa Microsoft'taki onların arkadaşını güvenecek arayacaksın. sonuçta yani. Diyeceksin O kendi de yapsa onların altyapısını aynen. kullanacak. Ama Ya işte buradaki kendine de en büyük güvenmiyor ki. Kendine de güvenmiyor. ya buradaki en Kendine de büyük sorun güvenmiyor. biraz da Microsoft'taki şeyin arkadaşını arıyor. Yok Microsoft'takine satıştaki arkadaşını arıyor. Diyor ki abi bizim işte AI transformation yapmamız lazım. Ne yapacağız? O da diyor ki bizim bir paketimiz var sana yapıştıralım. Ondan sonra da biliyorsun o paketlerin %80'i kullanılmıyor yani. Şeyler abi Bence çok trend ilginç bir olduğu dönemdeyiz için şu an. yani böyle buzzword'ler olduğu için yapıyorlar birçok şirkette. Ama şirketin gerçek işleyişine nasıl bir faydası olacağını aslında hayal etmiyorlar. Yani şirketin yöneticisi de veya sahibi de bunu hiçbir zaman düşünmüyor. Belki umurunda da değil. Yani adam orada da olmayabilir kapı olarak. ya şirketin sahibi umurundadır. Adam verimlilik sağlayacak da benim gördüğüm bu tarz kurumsal uygulamalardaki en büyük rezistans noktası çalışanlar. Hı. Yani çünkü orta ve ortanın biraz daha altı diyebileceğimiz hani seviyelerdeki şirketlerde, büyük kurumlardaki çalışanlar bu gibi uygulamaları aslında rakip Hı. olarak da görüyor. O yüzden bir rezistans da gerçekleşiyor. Ben Doğru. bunu görüyorum. Yani her türlü ekonomide görüyorum. Yani hemen bir şey oluyor, bir Ya pushback oluyor bana bununla bizim ilgili. büyük bankalardan birinin genel müdürü şey demişti. Ulusalcım dedi bu EYT çok iyi oldu dedi. Böyle dedi yapay zeka falan kendi rakip gibi gören orta düzey yöneticilerin hepsi gitti dedi. Doğru Hı. ama. Yani, o kadar ya orta yönetici gitmez. O kadar da çabuk gitmiyor işte Abi ya. senin Yani yaşında emekli olunuyor herhangi işte. Şu an sen emekli olabilirdin bankada çalışsan. He sen pardon evet EYT. EYT muhabbeti. Ha, o hala İşte var o mı? zaman Gitti gittiler herhalde. bir Bir sene önce. dönemlik bir şey herhalde. Bir sene önce. Diyor var var. Yok abi. O zaman gittiler aynen Yani öyle. her zaman var. O Bir de bütün söylediklerinizden şuna ben vardım biraz da. Aslında sosyal medyanın gelişiyle böyle 2005'lerden itibaren böyle pazarlama taktikleri ve data toplama taktikleri değişti ya. İnsanlar çok böyle nerede ve neler yaptığını bilmeden o ortama daldılar ve yolda çözdüler bir sürü şeyi. Yapay zekanın da şu an çözmeye çalıştığı bir sürü şey, daha doğrusu yapay zekayı kullanarak çözüm yaratmaya çalışanların çoğu bir kısmı fırsatçı. İşte $3.000 zaten kazanıyorum ayda. $200.000 kazanan bilmem ne yaptım ayda diyenler var sosyal medya içerisinde. Bir kısmı bugünün organizasyonel veya işte kurumsal problemlerini nasıl transforme ederiz ve daha verimli bir ortam yaratırız diye düşünüyor. Bir kısmı da bence burada Alemşah'la Cenk belki bizim aramızdaki önde giden ikili. Bir sonraki çözüm olanağı nerede ve biz bunu nasıl yakalarız gibi ilerliyorlar. Hani burada bu yüzden size yakın olduğundan dolayı ben şanslıyım. Böyle ilk 10 dakikayı sessiz geçirdim. Çünkü sizin söyledikleriniz böyle her zaman kafa açmaya devam ediyor. Ama bir öbür tarafından da
hem pazarlama endüstrisine bakıyorum hem spor endüstrisine bakıyorum. Herkes bugünün problemini daha verimli nasıl çözüyoruz'a bakarak ilerliyor ama bir sonraki o hepimizi aya çıkaracak, arşa çıkaracak şey neyi daha bence yapay zeka da görmedi veya göremiyor eldeki bilgiye bağlı olarak. Hem de onu düşünecek kapasiteye daha gelmedik. Abi bence ona da gerek yok ya. İşte Ay'a çıkaracak şey değil aslında bence. Yani bence yapay zekada bu biraz çok Hı. böyle fazla büyük hedeflerle, büyük ulvi şeylerle bakıyoruz. Yani bence burada çok küçük bir örnek. Yani bir şirketin insan kaynakları departmanı diyelim ki ayda 50 kişi işe alıyor. Yani diyelim ki işte biraz daha böyle bir platform falan, belki gig economy platformu. 50 kişi işe alıyor. Bunun için 1500 tane mülakat yapıyor. Orada bir ekip var. Şimdi sen bunu yapay zeka ile o mülakatları yaptığın zaman aslında böyle arşa çıkmıyorsun ama Ama hayatın kolaylaşıyor. ya işi 3 kişiye yaptırıyorsun. O belki şey uzaya çıkmaktan daha güzel bir şey. 10-15 kişiden overhead'den kurtuluyorsun. Yani bence zaten böyle küçük taktiksel kazanımları hedeflemeli Hı. yapay zeka aplikasyonu. Böyle hani bir anda böyle "Ulan yapay zekayı bir çalıştırdım, verimliliğim %40 arttı." Böyle küçük hedeflerle işte insan kaynaklarından başlayayım, üretimden devam edeyim. Sonra muhasebe. Şimdi mesela muhasebede dediğimiz şey hani böyle zaten otomate edilmiş bir şey gibi geliyor insanın kafasına. Ben de öyle düşünüyordum. İşte QuickBooks var, işte Türkiye'de yazılımlar falan var. Ama şimdi yapay zeka ajanlarıyla neredeyse muhasebenin dokunduğu her şeyi full otomatize ediyorsunuz. Bunun için de harcadığınız para böyle inanılmaz paralar değil yani. O yüzden böyle 3 kuruş canım. küçük hedefler koyması gerekiyor bence KOBİ. KOBİ'ler de daha kolay yapabilir bunu, değil mi? İşte kuaför örneği Aynen. adam diyor ki ben buraya 50 kişi alıyor. Daha iyi schedule etmesini sağlayacağım. Nasıl bir şey yapabilirim? Yani o yüzden bence böyle düşünürse KOBİ'ler daha ufak ama uzun vadeli sürdürülebilir kazanımlar elde edebilirler diye. Ya orada da işte mesela biliyorsun Salesforce kendi agentic network'ünü yarattı ve onunla ilgili bayağı da bir promote ediyorlar işte hani kendi business'ınızı çok hızlı bir şekilde AI dünyasına alabilirsiniz diye reklamları bile çıktı. Ve yani enterprise level'da bu söylediğin KOBİ'lere hizmet veren şirketler burada bir pazar yaratmaya kasıyorlar ve zaten orada bence büyük bir savaş var ve daha da büyük bir savaş olacak. Çünkü dünyada high level enterprise kaç tane var? KOBİ kaç tane var? KOBİ sayısı daha fazla doğal olarak. O yüzden de orada büyük bir fırsat var. Bence ama hala en büyük problem ve özellikle mesela tasarım gibi daha böyle taste gerektiren konularda herhangi bir tool, yani Banana Pro'ya bile test ettim daha yeni. Herhangi bir tool sana tek başına Çok tam ileri anlamıyla bir sonuç şeyler yapıyorlar sağlamıyor. çünkü değil mi? Mutlaka Hep birkaç tane. reversion to the mean var yani. Evet. O genel şeyler Aynen. yapıyorlar. Bir de birkaç tane tool birden kullanman gerekiyor ve yani aslında şu an iki tane savaş var. Bir tanesi tek bir tool senin bütün ihtiyaçlarını karşılar mı? Yani sen mesela Gemini Pro'yu kullanarak, Gemini'nin yeni versiyonu 3'ü kullanarak web sitesi yaratabilir misin? Sosyal medya content yapabilir misin? Film yapabilir misin? Scientific doküman yazabilir misin? Vesaire. Bunu bir yere kadar yapabiliyorsun. Bir kaliteden daha fazlasını yapmak istediğinde o yetmiyor. Yanına başka tool'lar eklemen lazım. Yok Higgsfield eklemen lazım, yok ChatGPT eklemen lazım, yok işte upscale için başka tool eklemen lazım. O yüzden de mesela bir yandan da workflow platformları çıktı. İşte Vivi, Flora Fauna gibi. Mesela Vivi 10 ayın sonunda 200 milyon dolara Figma tarafından satın alındı. 10 ayın sonunda. 10 aylık bir startup 200 milyon doları Figma satın aldı. Neden? Çünkü adamlar workflow sistemi geliştirdiler ve çok da başarılı bir workflow sistemi geliştirdiler. Şimdi Figma onu kendi içine entegre edecek. Ve böylece ne olacak? Bütün design süreçlerinde birçok tool'u kullanarak aynı anda işte Google, ChatGPT, Banana, Xfield kullanarak bir workflow yaratarak ihtiyacın olan şeyi Figma'nın içinde yapabileceksin. Şu an o yüzden ben bunları biraz daha infrastructure çözümü diyorum. Yani çünkü tek bir tane araç ihtiyacını karşılamıyor. O yüzden senin bir üst katmana ihtiyacın var. Bütün araçları yöneten bir orchestration katmanına ihtiyacın var. Bu tarz tool, bu tarz araçlara olan ihtiyaç bence artıyor. Ve bence bir sonraki unicorn fikri oradan çıkacak. Yani pazarda 50 tane AI var, LLM var. Bunların hangisi daha az token harcayarak benim istediğimi yapar ve ben istediğime hangi birkaç tane tool'u kullanarak ulaşabilirim? Bana bunu sağlayacak bir tane platforma ihtiyacım var benim. Ve bu platformlar şu an işte farklı farklı oyuncular bunları kasıyor. Mesela Replit, Banana Pro çıkar çıkmaz kendi içinde design diye bir tab açıp Ya bunu peki bunlar entegre iyi etti. çalışıyor mu Yani Alemcan? Replit gibi bir Yani platformda peki sana bir şey çalışıyor. ya Bir yere şöyle kadar bir şey çalışıyorlar. olmuyor mu? Ya ben kontrolü kaybediyorum falan böyle bir
sinir bozucu bir his olmuyor mu? Özellikle bizim Türk patronlar Ya tabii ki oluyor. Tabii ki oluyor. Zaten en büyük problem bence 2 tane problem var. Bir, şimdi yeni teknolojilerde her zaman şöyle bir şey oluyor ya, şeyi hatırla. Facebook'un ilk Evet. reklam vermeye başladığı zamanı hatırla. İnsanlar böyle niye Facebook'a Ha. reklam vereyim ki falan diye düşünüyordu. Facebook ne yaptı? Case study'ler çıkardı. İşte sen bir kuaförsün, neden Facebook'a reklam ver? Sen bir işte burgercisin, niye Facebook'a reklam ver? Sen Coca-Cola'sın, niye Facebook'a reklam ver diye case'ler çıkartıp anlattı yani. Bak böyle yaparsan böyle sonuçlar oluyor diye. Aynı şey şu an ChatGPT için, OpenAI için, Gemini için de geçerli. İnsanların çoğu günlük hayatlarında bu sistemleri kullanırlarsa hayatlarına ne gibi faydalar olacak? Hem kurumsal seviyede hem bireysel seviyede daha tam kavramış değiller. O yüzden de bizim şu an en çok neye ihtiyacımız var? Use case'e ihtiyacımız var. Ya bir Yani de birilerinin bize yaptığın şey... kendi kendine şekilleniyor. Şimdi şöyle bir şey var Aynen, bir de. Yani bence insanlar kavramış değil, şirketler de kavramış değil. aynen. Dediğin gibi yani o genel büyük dil modelleri, yani generalist dediğimiz büyük dil modelleri var. Bir de şimdi değişik dikeylerde değil mi? Yapay zeka platformları oluştu. Hukuk alanında Harvey var Evet. mesela. Sağlık alanında benzer gene bir unicorn çıktı en azından değerlemesi o durumda. Fakat şöyle oldu mesela çok ilginç. Aslında ilk konu açtığın konuya bağlarsak mesela Gemini 3'te biri gitmiş Gemini 3'e bu Harvey'nin Cook platformunun broşürlerini ve workflow'larını instructions olarak hani customize Hı hı. etmiş. GPT yani custom GPT gibi yapmış ve sonra karşılaştırmış Harvey'den aldığı sonuçta Gemini 3'e instructions verdiğinden sonuçta Gemini 3 daha iyi yapmış mesela. Bu aslında workflow tool dediğimiz yani vertical'larda çalışan, dikeylerde çalışan yapay zeka aplikasyonların daha böyle dar alanda uzmanlaşmayı hedeflemiş aplikasyonların da belki geleceği olup olmadığı sorusunu şeye getiriyor. Çünkü belki Gemini onu yapacak ya da işte GPT onu yapacak ya da Cloud onu yapacak. Bu durumda nereye geliyoruz? Hep konuştuğumuz konu özgün data, özgün içerik. Aynen, Yani aynen. olmazsa işte workflow'u bir şekilde çözecek bu dev teknoloji işte Aynen. medya dediğimiz şirketler. Çok ya bence kimse bilmiyor bunun nereye gideceğini. Hani o yüzden biraz önce konuştuğumuzda da yani bir anda şimdi Gemini'nin modeli ön plana çıktı. OpenAI geride Aynen. kaldı. Yarın Başka bir şey olacak. ya olabilir yani o büyük ihtimalle gene bu çevrede kalacaktır yani hani böyle Ya alakasız bir şey çıkmayacaktır da. bir de mesela test ettiyseniz fark ediyorsunuzdur. Ben mesela böyle bayağı komplo teorisi olarak şundan bayağı şüpheleniyorum. Yani mesela bir tane istediğin bir şeyi yapıyor. Hani ilk diyorsun ki şunu yap. Yapıyor. Aa diyorsun tamam bu oldu. Ya Şimdi evet buradan 4 ya. tane daha Niye? üret. Abi yapamıyor. Yapamıyor. Kafayı yiyorum. Ben Tamam mı? işte Saatlerce uğraşıyorum. Tekrar bir yazıyorum. altyazı Örneği da var koyuyorum. herhalde. Bilmem ne yapıyorum. Yani bir istatistiksel bir model olduğu İşte için halüsinasyon dediğimiz saçma hikaye değil. o. Evet, halüsinasyon dediğimiz olay o. Ve yani bak yani ya işte atıyorum sunum yapacağım. Bir tane görsel stil belirlemişim. İlk slide'ın görselini yaratmışım. Her şey çok güzel. Diyorum ki şimdi geri kalan görsel slide'larını da aynı görsel stilde yarat. Yok abi yapamıyor. Kafayı yiyeceğim yani. Gemini de O yapamıyor. stilin ne ChatGPT de olduğunu yapamıyor. anlamıyor Midjourney de demek ki. yapamıyor. Onu bir kere tesadüfen tutturmuş. Hayır. Yani Aynen. structure Stili koyuyorsun. Stili kafasını koyuyorsun. Diyorsun koyamıyor. ki bak bu stilde yarat. Aynen bu stilde yarat diyorsun. Açıklama yapıyorsun. Onu yapıyorsun. Bunu yapıyorsun. Midjourney biraz daha iyi diğerlerine göre. O artık belli bir Bu level'a geldi. İşte işte referans abi var. bu İşte Facebook'tan yeni ayrılan herif var ya hani şu yaşlı adam. Onun Hı, söylediği noktaya getirmiyor mu hı. bizi? Yani evet Dünya onun modeli. söylediği şey şu. Yani aslında insan aklı böyle istatistiksel model olarak çalışmaz. Kurallara göre çalışır. İşte sen şu stil dediğin Aynen. zaman o stili alıp sen o bir framework onu her yere koyuyorsun. Aynen. Ama bunlar istatistiksel model olarak Abi çok çalıştığı çok için iyi bir yere girdin ya. ama Onu iyi Evet olmayacak diyor. benim buradaki komple teorim şu. Yani bu gerçekten Yoksa halüsinasyon mu? istik Yoksa olsun bu diye platformlar bu platformlar bizim daha fazla token harcamamız için mi bunu yapıyor? Bundan ben bayağı abi şüpheleniyorum yani. ya da daha iyisi varmış ama çıkarmamışlar. Para kazanmak için bekletiyorlarmış. evet aslında bunların hepsi Evet abi bulundu yani. da piyasaya sürüyor. Aslında Evet iPhone abi yani. 25 şu anda var. Ben gördüm Aynen yani. o kafa yani. Aynen o kafa. Bak ben bunu Hayır yani düşünüyorum ya. 50 token'la çözeceğim. Aynen 50 token'la çözeceğim şeyi 2000 token harcıyorum hala çözemiyorum. Kafayı yiyeceğim yani. Ne oluyor abiciğim falan. O çok saçma yani. Bir de terbiyesizler yani. Diyor ki tokenların bitti upgrade et. Ulan yapamadın diye harcadık bütün tokenları. Yapsaydın zaten harcamayacaktık o tokenları. Customer success'e arıyorsun. Ha, Müşterisi. Aynen evet yani. Değil mi? Hayır bak başka bir business'ta olsa ararsın dersin ki kardeşim senin tool'un çalışmıyor. O kadar para harcadık olmuyor. Paramı geri ver. Bak sosyal Burada öyle bir medyada şey de yok. ifşa edeceğim. Aynen. Burada öyle bir şey de yok yani. Gitti tokenlar. Ya Ya o yüzden bence çok enteresan sen bir de dönem bu. sınırsız, Çünkü sınırsız token'a geç. Alem şah. Biraz elini korkak alıştırma yani ama. sen de haklısın. Sen de haklısın.
Ama ya bence çok Hiçbir enteresan bir şey yok. dönemdeyiz. Çünkü yani şöyle düşünün, yani arabanın olmadığı bir dönemde araba çıkıyor ortaya ve insanlar bunu ne yapacağız diye soruyorlar gibi bir dönemdeyiz yani gerçekten. Enteresan bir dönemdeyiz ve bence yapay zekanın gerçek use case'leri daha çıkmadı bence. Yani şu an konuştuğumuz her şey bence hala çok basit. Ya bir şey, Ulusal şeyden bahsetsene biraz. Bu ya çok güzel bir yere parmak bastın. Bence oraya dönelim. Bu Yunkan Lee'nin adam dedi ki ya büyük dil modelleri hikayedir. Biz bunu ben artık bu konuda Evet. çalışmak istemiyorum. Çünkü buradan bir AGI'ye buradan gidemeyeceğiz. Genel yapay zekaya ya da ileri yapay zekaya. Bu yüzden ben artık World Evet. Models çalışmak istiyorum. World Models üzerine bir startup kurdu adam. Ya World Models dediğin olay da çok ilginç. Yani aslında bütün dünyadaki işte videolardan öğreniyor, şeylerde öğreniyor falan. Ama tabii orada sonsuz bir veri haznesi hani erişim gerekiyor. Daha challenging bir şey. Onu biraz yani konuşabiliriz bence. Çünkü dil modeli dediğimiz olay dillerin hangi kelimenin hangi kelimeden sonra geleceğini tahmin ederek iyi tahminlerde bulunan aslında böyle çok da Evet. substance'ı olmayan bir şey olarak düşünürken ya son bir senedeki gelişmeler ulan bayağı reasoning'de falan yani yol aldı yani. O yüzden ona da ben emin değilim yani. Onu da biraz challenge. Sen ne düşünüyorsun bu Yani konuda? tabii şöyle zamanla göreceğiz. Gerçekten bu büyük dil modelleri bir işe yarıyor ama işin özünde adamın söylediğinde bir mantık var. Yani gerçekten insan aklı böyle big data ile çalışmıyor. İnsan aklı belli kuralları öğrenip onu farklı case'lere implement ederek, değil mi? Uygulayarak çalışıyor. Yani o kurala göre sen iyi, kötü, işte sıcak, soğuk falan, yakın, uzak falan gibi şeyler söylüyorsun. Yani bu datayla olan bir şey değil. Kitaplar da var şimdi. Detayına girmeyelim de hani evrimsel olarak da insan aklı böyle evrilmiş. Dolayısıyla yani hani marifet insan aklını taklit etmek mi onu bilmiyorum hani yapay zekayı. Ya Öyleyse bence orada şey o şöyle bir şey adam var haklı ama mesela. orada tabii biraz magazin kısmı da var değil mi? Herifi genç bir çocuğa bağlamışlar falan 65 yaşında bir amca. Tabii canım şey aldılar Ha ya o neydi? bir şirketi Evet Scale'ı evet. satın aldılar. Oradaki 24 yaşındaki Hesap almışlar falan. Aynen. Onun onu şeyi yaptı de da var sonra yani. çakallık. Onların ne yaptığını biliyorsunuz değil O mi iş Scale'ın? tamamen Scale'a. şey değil mi böyle Kenyalılara Data. şeyleri label ettiriyorlar. Abi böyle binlerce Ha Afrika'da falan böyle ucuz Ama iş. Amazon Türk ha işte. Amazon Türk evet. modeli işte. Ya Mechanical bence orada Turk. şöyle ilginç bir şey var. Mesela Mechanical Turk mü? Mechanical Turk. Ya Ben de ama Amazon, Türkiye'de öyle Amazon kullandığı için Mechanical Turk Amazon'dan diye kalacak. açıklama geliyormuş. Lütfen. Aynen. Dikkatli ol. Yok bak mesela dizaynla ilgili herhangi tasarımla ilgili bir şeyi herhangi bir AI tool'unda yaptırmaya kalktığın zaman aşırı zorlanıyorsun. Sebep ne? Çünkü mesela herhangi bir tasarımsal şeyi birine tabii. açıklamak o kadar çok zor ki. Yani abi işte şöyle bir şeyler yap falan anladın mı? Hani nasıl açıklayacaksın yani? Hani taste'i, gusto'yu kelimeye dökmek dünyanın en zor şeyi yani. Hani işte Mutluluğun böyle bir resmini stilde tarif olsun. edemiyorsun yani. Aynen. Böyle bir stilde olsun, böyle bir tipografi olsun, böyle fotoğraf olsun, böyle renkler olsun. O kadar zor ki anlatmak istediğin şeyi. Ha, bir insana anlatırken ne yapıyorsun? 4 tane örnek gösteriyorsun. Diyorsun ki bak kanka bunlar gibi olsun. Şöyle bir Bu şeyler bazı olsun. Tabii kurallar var anlamıyor. çünkü aklında abi. Aynen. Aynen. Bir de onun belli bir yetişmişlik Yetişmişlik seviyesi var seviyesi senin dediği şey o anlattığın insan. kuralları okulda Aynen. öğrenmiş olması. Aynen. Tabii. Aynen öyle. Bir Altyapı. bir geçmiş var yani. Bir altyapı var. O yüzden sen diyorsun ki bak kanka Ha. Bauhaus stilinde böyle güzel renkler, modern, birazcık işte yeni nesil falan falan diyorsun. Dedik ki abi ben seni anladım falan diyor. Bir şey yapıyor. Sen de Yani insan olmadıysa oldu aklında diyorsun acayip falan. disiplinize Şimdi edebilme AI'ya nasıl kabiliyeti var. anlatacaksın? Kural bulabilme. O Aynen. yapay zekada yani bizim şu an Aynen. yapay zeka dediğimiz büyük dil modellerinde böyle bir şey yok. O çekiyor. Mesela bak mesela bunu Midjourney bunu nasıl çözdü? Ha. Stil diye bir konsept var. Sref diye. Mesela biri bir stil yaratıyor. Sen onun Ha. esref kodunu kendi promptuna ekleyip onun yarattığı stilde görsel yaratabiliyorsun. Süper güzel çözüm abi. Ben işte atıyorum Zaha Hadid stili bina seviyorum. Tamam abi Zaha Hadid stilinde bina yap bana diyorsun. Zaha Hadid stilinde bina yapıyor Midjourney. O yüzden de mesela Midjourney bunu bir yere kadar çözdü. Daha diğerlerinde yok bu model. Ya mesela Banana Pro'da olsa atıyorum işte güzel bir tasarımcının yaptığı bir layout varsa alırım onun kodunu ben. Derim ki tamam kanka bununki gibi yap bana. O zaman bir şey Aslında oluşur. Şimdi daha yok OpenAI'da da mesela. Midjourney'de var. OpenAI'da da şey Ve o bence vardı, çok bu fark ettiriyor. Stüdyo Ghibli versiyonu bir şeyler yap bana, Simpson şeklinde yap bana. O Aynen. hem global bir Ama o şey mesela o hem global bir de şey. belli bir Senin noktada o tanımladığın şey şeye değil. girdi. Copyright olaylarına ve bir sürü şeye girdi. Copyright hikayesi değil. Ve iyice zorlaştı. Aynen. Tabii canım Marvel mı DC mi? Onlar da mesela OpenAI'ya dava açtılar. Çünkü mesela millet Batman diyor. Batman çıkıyor yani anladın mı? Hani Batman görseli istediğin gibi Batman görseli yaratıyorsun. Superman görseli yaratıyorsun. Hayırdır falan oldu. Ben Yani okudum. Bu Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı Harry Potter sevincine de dava açmış Disney. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
Doğru mu acaba? Var mı öyle bir şey? Yoksa şey mi? Bilmiyorum. Ama yani işte bir yandan da mesela Üzülmedim yani Galatasaraylı olarak. onların bakış açısından bakarsan haklılar yani. Adamların Abi bu hakları, biliyorsun adamların yarattığı patent bir troll diye bir şey var ya, yani bazı şirketler de bunu iş ediniyor. Her şeyi dava edeyim, oradan da bir Indira Gandhi yaparım. Ama herhalde değil. doğru. Harry Potter yapmıyordur onu Harry ya. Potter da yapıyordur ya. Şey- Kesin yapıyordur abi. Onu şey yapanlar var. Benim bildiğim. Yani senin çok böyle kıyında köşende olan bir işi bile bu benim fikri hakkıma giriyor diye dava ediyorsun. Sonra settlement yapıyorsun. Oradan 3-5 bir şey alıyorsun. Mevzu uzamasın diye. Yani mesela Ghibli, OpenAI bayağı büyük dava yani. Sonucu ne oldu Ama bilmiyorum biliyorsun ama yani bir ara açıktan zaten herifler telif aynen. mevzuat yokmuş gibi düşünüyor. Bu arada yani şöyle bir şey de Aynen olabilir. öyle Belki davranıyorlar. bu büyük dil modeli dünyasında telif işinin eskisi gibi olmaması lazım. Yani bu kanunlar da belki değişecek. Çünkü abi Ya orada telif mesela kanunları matbaa icat orada edilmiş çıkmış. Yani bunlar bir teknolojiye cevap veren kanunlar. Şeyden önce, matbaa icat edilmeden önce, Gutenberg'in icadından önce öyle bir kanun yokmuş. Yani bunlar değişik. yani şöyle düşün. Mesela herhangi bir insan herhangi bir anime stüdyosu Ghibli stilinde anime yapsa Hı. Ama kıyamet o kopar. değer oluyor. O niye oluyor? Olay, İşte olay çıkar yani. Olay yapacağını Ama OpenAI yapmıyor. OpenAI'yi kullanan Yok. Ulusal yapıyor sonuçta. Aslında bence iyi de bir şey yani. Onu bir şekilde sen daha çok promote etmiş oluyorsun bir bakıma da yani. Öyle değil mi? ama işte adam bundan para kazanmıyor. Zaten bence yeni dünyada en büyük Tabii. konu telif abi. O Yeni, yeni Yani yeni dönem dönem en Napster büyük o zaman konusu oluyor şu. bu. Ben mesela Para kazanamıyor. aynen öyle. Ben mesela işte şimdi resim yapıyorum bir yıldır falan. Böyle işte arkadaşlarımla konuşuyorum ressamlar. Acayip şok oldum mesela resim dünyasıyla ilgili. Neden? Çünkü mesela sen bir galeriyle anlaşıyorsun. Galeri diyelim $10.000 satıyor senin resmi. %50'sini alıyor. $5.000. Sen zaten $5.000 alıyorsun. Bir. Asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Diyelim galeri onu Bir daha sattı. satıldıysa hiçbir şey Sonra alamıyorsun. zaman Ama o senin işte NFT'lerle aynen öyle. şey Bir daha yapacaksın satıldığında ya hiçbir onu. şey alamıyorsun. Aynen. Bir Tabii. daha satıldığında hiçbir şey alamıyorsun abi. Mesela diyelim sen 2 yılda ünlü oldun. Galeri topladı senin resimleri $20.000'dan. Sattı $50.000. Tabii. Senin aldığın para sıfır. Abi ama ben yarattım. Şeyde öyle değil Hayırdır ama müzikte yani falan öyle niye değil. falan. Ölene kadar Müzikte para öyle değil. alıyorsun. Aynen. Resimde öyle. Evet resimde Tabii. öyle mesela. Çok acayip. Şimdi AI dünyasında daha da olay karıştı. Ben zaten telifi olmayan içeriklerle bir şey yarattım diyelim. Film yarattım. Tamam mı? Ghibli stilinde film yarattım. İnanılmaz bir senaryo yazdım. ChatGPT sağ olsun. Ürettim Banana Pro'yla. Film yıkılıyor. Herkes benim filmi seyretmek istiyor. Para veriyorlar, geliyorlar seyretmeye. Tabii. Şimdi bunun telifi kime ait? Bana mı ait? Ghibli'ye mi ait? ChatGPT'ye mi ait? Hepimize mi ait? Harcımız sen sana ait hale. Hatta işin kötüsü bunu Ghibli OpenAI yazdıysa da işte belki de mevcut olan bir senaryodan da esinlenmiş olabilir. Aynen öyle. Çok Büyük üzerine ihtimalle. yazılmış. Sen Yani haberin bunun olmayabilir. sınırının Sen nerede galiba olacağı bulursun belki abi. böyle bir Yoksa şey. biliyorsun bütün romanlar da ölümden esinleniyor. İşte Mümkün Orhan değil. Pamuk Beyaz Kale'yi bilmem nereden çaldı falan diyorlar. Abicim o zaten işin tabiatı öyle yani. Ama onun bir ayarı var yani. Aynen. Ya o yüzden bence yeni dönemin en büyük konularından bir tanesi bu telif konusu olacak yani. Çünkü Türkiye'de de bir hani telif konusu mesela deyince işte Mesam kuaförleri falan basıyor işte burada müzik çalıyorsunuz telifini ödeyin diye. Bu ilk bölümde şey konuştuk. Yok. Ulusal sen yoktun galiba. Sinan sen de girdin. Sonra da kendi bedenini yani kendi avatarını Ha salabiliyorsun ortaya ve diyorsun ki eğer benim avatarımı kullanıyorsa halktan insanlar, ünlü birileri için söylüyorum. İşte ben buraya ama reklamımı da koyacağım mesela. Çok mantıklı model yani. Adam ha. kendini aslında aynen. zaten beni diyor bir şekilde kullanacaklar diyor. Hani Sam Altman'ın işte yapay zeka resimleri Versiyonu. yani adam diyor ki kullan diyor ama en azından benim kontrolümde olsun diyor mesela hani falan. Yani bilmiyorum sen Evet. kullanmaya başladın En mı? azından bir model. En azından bir model yani. Sinan kullandın mı sen? Siz Avrupa'da girememiştiniz açıldı. Türkiye'de de. Kullanmaya daha böyle şey olarak başlamadım. Biraz daha böyle sosyal mecra gibi görüp telefonda elime düşüp bir daha açacak bir şey olmasını çekinerek bıraktım olduğu gibi. Giriş yaptım ama en azından bir iki kişiyi takip ettim. Öyle kaldı. Daha kurcalamaya şey yapmadım ama. Ya bence çok acayip bir şey. Daha önce konuştuk ama ya bu mesela telif konusunda Mark Cuban'a reklam yaptırıyorsun. Şirketin reklamını ama arkada kendi şirketinde çıkıyor reklamı yani işte Overpriced Hmm. Drugs diye. Yani kendi şirketi. Yani çok akıllıca bir model. Yani benim telif dediğim zaman aklıma bu geldi gene ama bilmiyorum. Peki hani büyük dil modelleri burada böyle bir hani aslında medya şirketi de oluyor bir bakıma o zaman. Evet. Yani öyle değil mi? Tabii ki. Ama zaten şimdi mesela OpenAI'ın insan alımlarına ve hareketlerine bakarsan işte browser tarayıcı yaptılar. Şu an çok ciddi bir şekilde Wall Street'ten bankacı, fintechçi alıyorlar ve AI banking üzerine Evet. çalıştıkları ilgili çok büyük dedikodu var. Abi dikeyde yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Bir tane Aynen. Elon Hayır, ekosistem yaratıyor. Sadece dikey değil. Bir yandan bence bir next step social network. Yani banking
ödeme sistemi demek. Aynen Apple'ın ekosistem şeyini takip ediyorlar yani. Apple'ın Abi yaptığına bak. Hardware, software, o da şu. hardware, software, payment system, Ama content, yani entertainment. mesela orada Adamlar Apple'ın genişlettiler yani. çok şey bir ürünü var ya hani onların hepsini bir kitleyen yani iPhone. Yani burada var mı Aynen. acaba? Burada Bilmiyorum. ChatGPT var abi. Burada ChatGPT var. ChatGPT var. Ortada ChatGPT Chat duruyor. grupları kurdular şimdi. WhatsApp grubu gibi. Hmm. ChatGPT'den chat yapıp beraber çalışabiliyorsun şey üzerinden falan. İlginç. Aynen. Ya Ama bence bak ChatGPT var. Browser tarayıcı var. Arkasından banka geliyor. Ödeme sistemini çözecek. Sonra sosyal medya, social network'e yapıştıracak. Sonra bunun arkasına Abi, entertainment, biraz filmdir, sonra- oyundur. Ki bu sırada oyundur, Apple'dan şeyi de bilmem ne aldı. girecek. Johnny Ive Gitti mıydı? yani. Yani aslında ürün de Evet. ürün de üretebilecek bir Aynen. noktada Design ve tarafı. şeyde. Aynen. ya Yani da telefon bunları çıkartmasına yaparken engellen hiçbir şey yok. gidecek Perplexity'yi alacak Evet, arkadaşlar çok ki öyle iyi bir ya. dedikodu var biliyorsunuz. İşte Apple abi rapper ya abi biliyor musun şey diyorlar. Aynen rapper var. Değerlemez niye bu konuşmada kadar az ya? nasıl az? Çünkü rapper abi. Çünkü rapper. Tamamen bir rapper abi. Ve işin Aynen komiği rapper ne biliyor yani. musun? Şey dediler. Bu Harvard'da konuşma yapıyordu. Yeni de o neydi Emcet mi adam ne onda garip bir anında. Aynen şey dedi. Biri çıktı buna ya ama dedi siz dedi rappersınız dedi. Yani hiçbir kendi dil modeliniz yok. Hani sadece şey evet ama pahalı bir rapperız Evet, dedi. harbi Adam ya. şeydi böyle. Onun, vallahi, ama ya adamın yaptığı işte aslında workflow ve biraz format Ben ve çok kullanıyorum şey abi. yani Acayip fazla. abi Apple onu alırsa mesela bak Apple için muhteşem güzel bir Kesinlikle. M&A targeti yani. Yani bence niye Alması herhalde ben lazım. kesin konuşuyorlardır herhalde. Yapışır. Yani, ya ama şey bir de yani dediğin konu Alemşah doğru hani bence değişik dikeylerde gidiyorlar ama mesela o yatırım bankacısı dediğin olay şuradan dolayı. Diğerleri konusunda katılıyorum. Ama OpenAI şunu gördü. Bu şimdi ilginç bir Florini Conjecture diye bir şey paper var. Bunu tavsiye ederim. Evet. Ve şey olayı. Diyor ki yani dil modellerinin en büyük sıkıntısı diyor. Yani orada bir trade-off var diyor. Ya diyor kesin ve daha hedef atışında olup dar olacaksınız diyor. Ya da çok genel olup halüsinasyonlara vesaire de açık olacaksınız diyor. O yüzden hani ortada ya bir yer bulacak ya da çok spesifik bir alanda bulacak. OpenAI ne yapıyor? Gidip yatırım bankacıları çok iyi deal formulate eden adamları falan çalıştırarak entry point olarak o dikeyde bir akıllanmaya, daha intelligent bir dil modeli yaratmaya çalışıyor. Gidip avukatları da böyle, aslında Meta'nın bile var. Avukatlar Hocam. oluşan 150 kişilik bir bu scale'ın yaptığını daha sofistike bir şekilde yapıyorlar. Mesela Meta çok gerideydi. Değil mi? Milletler adam falan çalarak bayağı öne geldi yani. Orada da büyük şeyler var yani. Evet bence zaten önümüzdeki bir iki yılda ne olacağını kestirmek neredeyse imkansız. O yüzden yaşayarak Gemini göreceğiz. versus Yani. ChatGPT Microsoft mu? sorusuyla bitirsek Yani bence bugünü konuşuyorsak Gemini. bu kadar. Yarın Allah bilir yani. Ben daha denemedim Yok ama Gemini'nin yenisi bayağı iyi. Ama çok Bayağı doğal iyi. değil mi? Adamların Datanın elindeki datanın sınırı yok. haddi hesabı yok yani. Ay bir de bak bir Sen de OpenAI mi abi? Yani daha yeni çıkan. Ay bir de şöyle düşün. Bir de şöyle düşün. Browser'ın Tabii. var, e-mail platformun var, reklam platformun var, arama platformun var. Artı Güzel AI koyuyorsun Workspace yani. platformun var yani. Bütün Yani. aslında dokümanları işleyebileceğin bir alan da var. Aynen, aynen. Drive var. Bir de üzerine Drive var yani. O yüzden yani bütün bunları AI ile doğru bağladığında çünkü insanların temelde aradığı şey ne? Hani son kullanıcıya baktığın zaman insanlar tembel abi. İnsanlar basit çözümler arıyorlar. Ben zaten Gmail kullanıyorsam, Google Drive kullanıyorsam, Google Bilmiyorlar. Search kullanıyorsam bir tane AI agent benim bütün derdimi çözecekse Google'ın içinde ben tamamım abi başka bir şeye bakmam Oradan zaten. paste edeceksin de gideceksin ChatGPT'ye Her anda falan da kim uğraşacak? öyle adam basıyorsun hop. Kim Şey uğraşacak? şimdi mesela Aynen. ya şey düşündüm mesela geçen hafta ben hep şey kullanırım. Calendly kullanırım. Yani toplantıları Aynen. yapmak için. Ya mesela Gmail toplantı ayarlama asistanı gibi bir şey çıkardı. İçerikte şey olunca işte usta görüşelim abi ya falan yazdım mesela. Aa tabii ne zaman müsaitsin dediğin zaman hop aşağıdan toplantı asistanı geliyor. Senin gelecek hafta müsait olduğun zamanları e-mail'e koyabiliyorsun direkt. Abi bir tane şirket yedi işte yani. Calendly dediği şirket o anda mazi oldu. Bitti. Yapay zeka olayının en ilginç tarafı böyle bir gecede Tabii. mefta Yani bir olan gecede future haline geliyorsun. translation Bitti. AirPod biliyorsunuz bir sonraki AirPod'da gerçek zamanda Aa. simultane şey geldi. Hem yeni Translation. evet bitti abi o zaman translation app'leri falan takacaksın bunu Çinli adamla karşı karşıya. Ben Türkçe konuşacağım adam Çince konuşacak. Onun kulağından adamın sesiyle adamın belki tonlamalarıyla Türkçe anlayacağım mesela. Yani çok ya aslında bunun daha önce olması gereken bir şeydi belki de yani. Hani çok böyle sofistike bir şey değil belki ama hayatımıza dokunan bir şey olacak bu çok yakın zamanda. Aynen. Aynen. Ya bilmiyorum varsa translation
epey eskiden vardı değil mi? Kullanıyorduk. Yani ben şimdi mesela yani Google'ın Translate'ini falan bakardım bir şey gördüğümde. Şimdi bunlara da gerek kalmayacak. Artık AR Abi falan işte kullanıyorsan simultane zaten tercüme her şeyi kendi dilinde insanlar göreceksin var belki. ya Tamam, yazık. son yorumlarımızı alıp toplayalım. Bence bütün bu proseste unutmamamız gereken bir insan var. Elon Musk. Grok şu an ikinci. OpenAI Allah üçüncü. Allah ya Allah. ben Aynen. Gemini birinci, Grok ikinci, OpenAI üçüncü. bak o O yüzden Word model Yok mu Grok'ta çalışıyor o zaman? hepsi bunların Twitter'daki eleman gerçek ya. Grok. hayır hayır. Aynen. Şundan Hepsi dolayı öyle. söylüyorum. Şimdi zaten her şey değil mi? Mesela Grok'taki en büyük veri kaynağı Twitter. Twitter'da yapılan insan Aynen. paylaşımları. Aslında daha güzel Aynen. bir datayla. Ya Yani orada Çok manyak gerçek ChatGPT'nin bir adamın detay. %40'ı Reddit'miş ya. ama Reddit Aynen. abi Reddit yani bir Reddit yeni bir şey yani onlarla yeni anlaşma Ha. yaptılar. 1,5 sene falan oldu zaten. Yani Bilmiyorum ya ben Reddit Ya bence o yüzden Elon Musk'ı abi hafife almamak canım. lazım. O yüzden önümüzdeki 1-2 yıl bence çok enteresan olacak. Heyecanla seyrediyoruz Hani deyip o da bir Ne karar versin. yapacağını bir açtığını karar kapatacağız. versin abi adam. Gerçekleştirecek. Mars'a mı gitmek istiyor? O değil Yani de adam ADHD, bir yandan uzayla uğraşıyor, bir yandan yapay zeka ile o uğraşıyor, bir değil yandan de sosyal Triay medyada Atlas'ı takip yardırıyor. ediyor musunuz ya? Triay Atlas Bence muhabbeti. haftaya onu bir sonraki bölümde Yok. Trial Atlas O, konuşalım. Yani takipteyiz. Dur bir konu öğretelim de ona göre. O yüzden belki haftaya attım konuşma Ulusal. Sen fırsatımız şimdi olmayabilir Neo diye uzay girdin. gelirse. En azından Aynen. yakalarsın bir Konuyu haftada. kapatıyoruz artık. Ulusal Lan sen şöyle gelmeyeli herkes acayip seviyemiz yükselmiş arkadaşlar. Akademik paper'lar, böyle modeller falan yani. Eskiden burada bir Ulusal Kanka yani boş durmadık. biz yazı değerlendirdik. Atlar yaptık. Spor Sinan'la basket oynadık. Alem Şat'la gezdik. Aynen. Yalnız gerçekten bir cisim yaklaşıyor ve yaklaştıkça anomaliler ortaya çıkıyor. Ve bir tane Harvard'da bir tane çok saygın bir astrofizist Avi Loeb diye bir adam bunun doğal bir taş olmama ihtimalinin Allah Allah. olduğunu ve belki de başka bir galaksiden büyük bir uzay gemisinin gelme ihtimalinin Allahu Bunu Ekber. konuşalım abi. Bu önemli ve bir konu ya. abi geç olabilir 7 Aralık'ta dünyaya çok yaklaşan bugün şimdi Avi Loeb herkes takip etsin hatta NASA böyle çok ilginç bir şekilde bir süre bütün fotoğrafları kesti ve öyle bir şeyden geliyor Ya. ki öyle bir güzergahtan geliyor ki baba gelen gemi gravitasını korumak için Güneş'e en doğru yerden yaklaştı yani onun etrafında dönebilmek için şimdi de Jüpiter tarafına gidiyor bir 100.000'de birmiş bunun doğal olarak bu manevraları yapma ihtimali en sonda arkasında ışık vardı şimdi önünde de ışık çıktı ön farlar da varmış yani makinede. Bir de bıraktığı maddelerde ciddi nikel çıkıyor. Nikel de daha çok endüstriyel tasarımlarda olan şeymiş. Adam şey demiyor yani kesin uzay gemisi demiyor ama diyor ki İhtimal yüksek diyor. ihtimalle var diyor. Birleşmiş Milletler diyor şimdiden diyor buna konuda çalışmalara başlasın diyor ve diğer adam da böyle saçma sapan Abi UFO Birleşmiş bilgisi Milletler falan değil yani. çalışırsa bu konu Cenk- zaten hiçbir zaman Cenk çözülemez. komploları Yani. serpiştirdi üzerimize. Kısa özet geçeyim. Bir yani bildiğimiz Yok ne? Yok. senin gördüklerini ve Avi'nin anlattıklarını ben de az çok inceledim. Söylüyor. Abi dedi bunu. Aynen Abi Birleşmiş Milletler yani komisyon kurulu bilinmesi gereken gerçekten matematiksel olarak imkansızlıkları bize gösteren bir cisim veya obje veya neyse. En net olan konu da yanılmıyorsam geldi geçti bu arada. Çıktı bile Güneş sisteminden. Hayır yok. Dünyaya en yakın olacağı gün 19 Aralık. Ama dünya gelmiyor O güne diyorsun şey yani. yapanlar Yok var. dünyaya gelmiyor. Güneşin arkasından geçti. Abi yok dünyaya gelmiyor ama ne diyor ama içinden cisimler çıkıp onlar saldırabilir falan diyor abi bir yandan. Abi de biraz kafayı yedi galiba son dönemde ama sevdiği şeyi ve bu arada dünyaya gelmiyor zaten. Dünyanın etrafından geçiyor ama dedi adam Troy şehri de dedi ülkesine gelen şeyi böyle anlamamıştı dedi. Son dakikada insan şeyin ömrünü bitirdi. 2 hafta Böyle bir şey olabilir 2 hafta falan diyor adam sonraki yani. programımız ne oldu? Belli oldu şu 2 anda. hafta. Çok güzel. Belli oldu aynen bence de. Abi o işte zaman Maymunlar onu Cehennemi öyle. filmini falan da tartışırız. Güzel. Bunu Keyifli. yapalım. Yani ben Avi'nin yalancısıyım arkadaşlar. Abi bana güven verdi. Yani O zaman astro bu notla bu haftayı bitiriyorum. Avi sağ olsun. Gelecek haftanın konusu belli oldu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Avi'yi alalım yayına. Avi alalım menüye. Her yeri çıkıyor. Kafalar açıldıysa ne güzel. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.